Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda 1 Temmuz 2024 itibariyle gelen elektrik fiyatlarındaki zamdan bahsedeceğim size ve özellikle bu zammın meskenlere nasıl etki ettiğini, dağıtım bedellerinin artmasının ne seviyede olduğunu, olayı nereye götüreceğini anlatmaya çalışacağım size. Bildiğiniz üzere uzun süredir elektriğe zam yapılmıyordu ve 1 Temmuz itibariyle yaklaşık meskenlerde %38 farklı abone gruplarında farklı fiyatlar olmak üzere artışlar söz konusu oldu. Ben mesken özelinde bahsedeceğim ama videomuzun açıklama kısmında farklı linkler bırakacağım. Oradan hangi abone grubundaysanız detaylı bilgilere kolaylıkla ulaşabileceksiniz. Mesken özelinde bildiğiniz üzere 2 kademe vardı. 8 kW altı tüketimler günlük ve üstündeki tüketimler. Neydi o rakamlar? Mesela 8 kW altında her 1 kWh saat için 1.34 TL idi. Elektrik bedeli ve dağıtım bedelinin toplamı 1.34'tü. Günlük 8 kW saatin üstüne çıkan durumlarda ise 1.99 TL idi bu rakam. Tabii bunun üstüne vergiler falan eklendiğinde yaklaşık olarak 2 lira, 2 lira 30 kuruş hatta 2,5 lira düz hesap diye düşünebilirdiniz. Peki yeni gelen zamlarla birlikte ne oldu? 1.34 dediğimiz rakam 1.85 TL oldu. Enerji bedeli ve dağıtım bedeli olarak. 8 kW üstüne çıktığımızda da 1.99 TL, 2.75 TL olduğunu görüyoruz. Tabii bunun üstüne vergiler vesaire eklendiği zaman 3 liranın üstüne çıkacak 1 kWh saatlik enerji bedeli. Peki dağıtım bedeli tarafı ne oldu? Güneş enerji santrali sahibi, mesela kendi evimden örnek vereceğim. Ben her ay dağıtım bedeli ödemeye başladım. Eskiden yıllık bazda geliyordu bu. Aylık bazda geldiğinden itibaren rakamlar şöyle: 1 kWh saat için 0.73 TL bir dağıtım bedeli, mahsuplaşmadan sonra enerji fazlamızın şebekeye satışıyla birlikte 1 kWh saat için 0.73 TL'lik bir dağıtım bedeli ödüyorduk. Bu 0.73 1,17 TL'ye çıktı. Tabii ki bununla birlikte devlete elektrik ne kadar satıyoruz? Peki elektrik satış fiyatımız neydi, ne oldu ona bakalım. Burada da yeni zamların ardından 1,39 TL değerle 1 kWh elektriğimizi satacağız. Aslında 5346 sayılı kanunun ek bir cetvele tabi olan lisanssız üreticiler için 2 tane aşama var aslında. Bir tanesi bizim ödediğimiz yüksek 0,73 olan bölüm vardı. Bir de 0,37 dağıtım bedeli ödeyen bir grup vardı. Onlar için çok bir şey değişmedi. Yine 0.37 TL olduğunu görüyoruz. Ama bizlerin ödeyeceği dağıtım bedeli arttı. Şöyle özetleyeyim. Hızlıca güneş enerjisi odağında neler değişti? Bizim satış fiyatımız 1.13 TL idi. 1.39 TL'ye çıkmış oldu. İyi gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra ödeyeceğimiz dağıtım bedeli de 0.73'ten 1,17 TL her bir kilowatt saat için ödeyeceğiz. Bu da işin dezavantajlı boyutu. Ve burada hani şu da yok. Klasik elektrik faturalarında meskenlerde özellikle %10'luk bir KDV söz konusuydu. Ama gelen dağıtım bedelinde yine %20 KDV'den ödeme yapıyoruz. Yani orada da bir güzellik ortadan kaldırılmış durumda. Herhangi bir motivasyon sebebi yok açıkçası. Yani bu durumu genel olarak solarcı birisi olarak özetlemek gerekirse insanları motive etmekten daha ziyade demotive eden, motivasyonunu kıran ve hani enerji satma konusuyla ilgili yapmasa bile günün sonunda bu değişkenlik gösteren bir konu. Güneş enerjisi Ocak'ta başka üretecek, Haziran'da başka üretecek. Günün sonunda bir enerji fazlanız olacak ve bunu satarken de üstüne bir de para veriyor olmanız, eksiye düşüyor olmanız da çok tuhaf bir durum. Bununla alakalı daha önce videolar yapmıştım. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da izleyebilirsiniz. Bir başka konuya değineceğim. Özellikle böyle zam dönemlerinde dağıtım şirketleri bazen hemen ay başında, ay sonunda gidip kontrol yapmıyorlar. Bazen ayın ortalarına sarkıyor bu faturalama süreçleri. Bu durumda da acaba bana bir aylık süreçte tamamı yeni fiyattan mı yoksa 15 günü eski 15 günü yeni mi gibi kafa karışıklıkları ve emin olamama durumu söz konusu olabiliyordu. Bu durumla ilgili aşağıya bir link bırakacağım ve EPDK'nın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun resmi sayfasıdır. Burada abone grubunuzu yazıyorsunuz. Hangi tarihler arasındaki faturalama olduğunu yazıyorsunuz ve toplamdaki kilowatt saati yazdığınızda size gelmesi gereken fatura değerini yazıyor ekranda. Bu da dağıtım şirketiyle gelen faturayı karşılaştırma yapmanız anlamında çok kıymetli bence. Arada ciddi bir fark varsa da dağıtım şirketine başvurabilirsiniz. Kaynak olarak bakın EPDK'nın sayfasında bu çıktı ama sizden gelen fatura bu şeklinde onlara başvurabilirsiniz. Bunun haricinde bir başka açıklama kısmına bırakacağım link yine EPDK'nın tarife tablolarının olduğu link. Buradan
geçmişe ait fatura değerleri, geçmişe ait tarife tablolarındaki rakamlar, güncel fiyatlar neydi, ne oldu, 3 yıl önce neydi, 2 yıl önce neydi, hepsini görme şansınızın olacağı bence kullanışlı bir link. Onu da açıklama kısmına bırakacağım. Özetlemek gerekirse yeni gelen elektrik zammı GES yatırımcısı açısından pozitif bir etki yaratmayacağını düşünüyorum açıkçası. Nötr olacağını da düşünmüyorum. Bence negatif durumda da kalabiliriz. Tabii ki elektrik fiyatlarının özellikle meskenlerde yaklaşık %40'a yakın artması güneş enerjisine belki meskenlerde talebi arttıracak gibi gözükse de dağıtım bedelleri, enerji tüketim bedelleri ile ilgili gelen faturalarda bu insanlara sürpriz oluyor. Belki kurulumcu firma bunu söylemiyor. Daha kötüsü, ben bu noktaya da değinmek isterim. Yasal olmayan kurulumlar, smart meter'lı kurulumların sayısının artacağı durumları yaşayacağımızı öngörüyorum bence. Çünkü bu kadar evrak süreçleri, elektrik satış ve oradaki dağıtım bedellerinin gelmesi insanları yoruyor. Bu kadar 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay neyse bu kadar süre beklemek de insanları yoruyor. O yüzden alternatif, daha pratik yolları arayışımız belki genlerimizden dolayı bilmiyorum ama Türkiye'de bu iş böyle yürüyor. Pratik yoldan hemen çözelim, hemen çatımıza güneş enerjisini kuralım gibi bir yaklaşım. Bugünkü şartlarla yasal değil ama bu tarz kurulumların sayısının artacağını öngörüyorum. Bu kimse için fayda sağlamaz. O yüzden rakamlar, teşvikler, destekleme mekanizmaları, bunların hepsinin oturulup yeni baştan mesken özelinde meskeni takımın yıldızıymış gibi düşünüp onun etrafında tasarlamak çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu kanaatteyim açıkçası. Neyse, konumuzun ana odağından çok ayrılmak istemiyorum. Yeni gelen zamlarla birlikte rakamları size paylaştım. Kendi abone grubunuzla ilgili rakamları da aşağıdaki açıklama bölümündeki EPDK sayfasından bakabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.